Merhabalar, Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Şimdi Tanrı'nın varlığına dair kanıtlar dendiğinde aklınıza ne geliyor? Şöyle karmaşık felsefi ispatlar değil mi? Peki ya size desem ki, filozof Charles Sanders Peirce'ın ortaya attığı hem herkesten gizlenmiş hem de aslında herkesin bildiği bir argüman var. İşte bu bölümde alışılmışın tamamen dışına çıkıp bambaşka bir düşünce yolculuğuna çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Gelin, Pearson kendi sözleriyle başlayalım. Argümanı için diyor ki, ikna ediciliği olağanüstü ve kimse tarafından da bilinmiyor değil. Bir saniye durup düşünelim. Bir şey aynı anda nasıl hem bu kadar güçlü ve herkes tarafından biliniyor hem de ihmal edilmiş olabilir? İşte bu bariz çelişki argümanın tam da kalbinde yatıyor. İşte bu analiz boyunca peşine düşeceğimiz temel soru da tam olarak bu. Haydi gelin, cevabı bulmak için Peirce'in zihin dünyasının derinliklerinde bir keşfe çıkalım. Pekala, şimdi konuya iyice dalalım. Peirce'ı anlamanın anahtarı, onun kelimelere yüklediği çok özel anlamları çözmekte yatıyor. İşe de her şeyin merkezindeki argüman kelimesiyle başlamamız lazım. İşte bakın, bu ilk ve en önemli ayrım. Peirce için argüman, bizim anladığımız gibi kesin öncüllere dayanan bir ispat, yani bir argümantasyon değil. Hayır, tam aksine bir inanca doğru giden herhangi bir düşünce süreci. Çoğu düşünür, bir denklem gibi somut kanıtlar ararken Peirce bize bir yolculuk tarif ediyor. Belki de bu argümanın yüzyıllardır ihmal edilmesinin sebebi tam da budur. Gelelim Tanrı kavramına. Peirce burada da kişisel ya da dini tanımlardan tamamen uzaklaşıyor. Onun bahsettiği Tanrı, felsefi bir ilke, ens necessarium, yani diğer her şeyin var olabilmesi için varlığı zorunlu olan varlık. Bu tanım argümanın adeta temel taşı. Ve son kilit tanımımız gerçek. Peirce'e göre bir şeyin gerçek olması, bizim onun hakkında ne düşündüğümüzden tamamen bağımsız olması demek. Kendi verdiği örnek harika. Diyelim ki rüyanızda bir ejderha gördünüz. Ejderha tabii ki gerçek değil. Ama sizin o rüyayı görmüş olduğunuz gerçeği siz isteseniz de istemeseniz de gerçektir, öyle değil mi? İşte argüman, Tanrı'nın tam da bu anlamda gerçekliğini ele alıyor. Tamam, temel kavramları anladığımıza göre Peirce'in bu argümanı keşfetmemiz için önerdiği o özel yönteme gelebiliriz. Bu yöntemin adı musement. Musement kelimenin tam anlamıyla saf oyun demek. Hani bizim günlük hayatta sürekli problem çözmeye, bir sonuca varmaya odaklı düşünme biçimimiz var ya, işte onun tam tersi. Hiçbir kuralı yok, belirli bir amacı yok. Sadece ve sadece zihnin serbestçe dolaşmasına, fikirlerle oynamasına izin vermek. Bir nevi entelektüel başıboşluk gibi. Peirce bu soyut fikri öylece havada bırakmıyor, bize adeta bir yol haritası sunuyor. Her şey etrafınızdan bir izlenim yakalamakla başlıyor, sonra o izlenimin yavaşça dikkatli bir gözleme dönüşmesine izin veriyorsunuz. Gözlem zamanla derin bir düşünceye evriliyor ve son olarak kendinizle canlı bir diyaloğa giriyorsunuz. Yani pasif bir alıcı olmaktan çıkıp aktif bir kâşif oluyorsunuz. Peirce, bu zihin halini ne kadar şiirsel bir dille özetliyor değil mi? Musement kayığınıza binin, düşünce gölüne açılın. Bu aslında bir davet, kontrolü bırakmaya, zihninizi evrenin esintilerine açmaya ve sizin nereye götüreceğini görmeye bir davet. Peki, şu musement kayığımızla açıldığımız düşünce gölünde ne var? Peirce'e göre bu göl, bizim deneyimlediğimiz 3 farklı evrenden oluşuyor. Birinci evren, saf fikirler ve olasılıklar dünyası. Düşünün, henüz kimse düşünmemiş olsa bile kırmızı rengin ne olduğu, bir üçgenin özellikleri ya da bir şiirin potansiyeli bu evrende zaten var. Ve bunlar gerçektir. Çünkü varlıkları bizim onları düşünüp düşünmememize bağlı değil. İkinci evren, hepimizin en aşina olduğu dünya, yani somut gerçeklik. Eylem ve tepki evreni. Yere düşen bir kalem, esen rüzgar, ateşe dokunduğunuzda hissettiğiniz o acı. İşte bunların hepsi kaba kuvvetlerin ve onlara verilen tepkilerin birer parçası. Ve geldik üçüncü evrene. Belki de en gizemli ve en önemlisi bu. Bu evren, diğer ikisini birbirine bağlayan yasalar, alışkanlıklar ve anlamlar sistemi. Çok basit bir örnek, ağaç kelimesi, birinci evrenden bir fikir, ile dışarıdaki o gerçek ağacın, ikinci evrenden bir olgu arasındaki bağlantıya kuran şey nedir? Dildir, yani üçüncü evren. İşte şimdi her şeyin birleştiği o kilit ana geliyoruz. Bir kişi, bu birbirinden tamamen farklı gibi görünen 3 evren arasındaki ortaklıklar üzerine musement yaptığında, yani serbestçe kafa yorduğunda ne olur? İşte argümanın kalbi tam da burası.
Peirce diyor ki, bu üç evreni düşünen bir zihin ister istemez aralarındaki ortaklıkları fark eder. Bir fikrin, evren 1, nasıl büyüyüp geliştiğiyle, bir bitkinin evren 2, nasıl büyüdüğü ve bir dilin evren 3, nasıl büyüdüğü arasında bir benzerlik vardır. İşte bu evrensel büyüme ve düzen eğilimi kaçınılmaz olarak zihne tek bir soruyu fısıldar. Bütün bunları birbirine bağlayan ortak bir yaratıcı olabilir mi? İşte Tanrı'nın gerçekliği hipotezi böyle, kendiliğinden doğar. Ve şunu vurgulamak çok ama çok önemli. Bu hipotez 1 + 1 = 2 gibi mantıksal bir çıkarım değil. Bu, güzelliğiyle ve her şeyi açıklama gücüyle zihni cezbeden çekici bir fantazi. Evrenin bu akıl almaz karmaşıklığına sunulmuş, zarif ve tatmin edici bir cevap gibi gelir insana. Peki, bu sadece güzel bir fikir mi? Hoş bir fantazi mi? Yoksa bundan daha fazlası mı var? Peirce'e göre kesinlikle daha fazlası var. Aslında bu, tüm bilimsel keşiflerin meşru, geçerli ilk adımıdır. İşte bu slide her şeyi birbirine bağlıyor. Peirce'in bilimsel araştırma modeli 3 aşamalıdır. Movement yoluyla ulaştığımız o tanrı hipotezi ilk aşama olan retrodüksiyondur. Yani şaşırtıcı bir olguyu açıklamak için yapılan o yaratıcı sıçrama. Sonra bu hipotezin sonuçlarını çıkardığımız dedüksiyon ve bu sonuçları deneylerle test ettiğimiz indüksiyon gelir. Yani ihmal edilmiş argüman aslında bilimi başlatan o ilk kıvılcımın ta kendisidir. Bu inanılmaz derecede önemli bir ayrım. Bakın, dedüksiyon ve indüksiyon zaten bildiğimiz şeyleri düzenler ve test eder. Ama bilgi dağarcığımıza gerçekten yeni bir fikir katan tek bir aşama vardır, o da retrodüksiyon. O içgüdüsel, yaratıcı varsayım. Hani Newton'un kafasına düşen elma hikayesi gibi. İşte bilimi ileriye taşıyan asıl motor budur. Argümanı anladık, bilimsel süreçteki yerini gördük. Şimdi her şeyi Peirce'in pragmatizm felsefesiyle nihai sonuca bağlayalım. Peki, tüm bunların anlamı ne? Pragmatizm bize şunu söyler. Bir fikrin anlamı, onun sözlük tanımında değil, bizim hayatımızdaki pratik sonuçlarındadır. Bu sandalye sağlamdır inancının anlamı, üzerine tereddüt etmeden oturma eyleminizdir. Bir şeye inanmak demek, o inanca göre hareket etmeye hazır olmak demektir. Ve işte nihai test. Tanrı hipotezinin doğruluğu, kağıt üzerindeki bir ispatla ölçülmez. Onun gerçek testi, kişinin hayatını nasıl şekillendirdiğinde, davranışlarını nasıl büyüttüğünde yatar. Amaç soyut bir kanıt değildir. Amaç, tüm eylemlerinize yön veren, yaşayan, pratik bir inançtır. Argümanın asıl değeri, hayatı dönüştürme gücünde gizlidir. Ve böylece Peirce bizi bu kışkırtıcı son soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bir inancın nihai testi eylemlerimizse, bu hakikatin doğasının kendisi hakkında bize ne söylüyor? Bu derin soru üzerinde düşünürken izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.